Audi Quattro. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Muhtemelen dört tekerlekten çekiş, ralli arabaları, belki de o kendine has motor sesi. Ama bu hikayenin sadece görünen yüzü. Asıl mesele Quattro'yu efsane yapan şeyin sadece ne olduğu değil, neden o şekilde olmak zorunda kaldığı. Ve işin ilginç yanı, bu efsanenin sırrı onu güçlendirmek için değil, tam tersine onu kısıtlamak için yazılmış kurallarda gizli. Her şey, FIA'nın yani Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun 1983 yılındaki kural kitabında yer alan şu satırla başlıyor. B242 Quattro 2145 × 1.7 eşittir 3646.5 cc. Biliyorum ilk bakışta tamamen anlamsız bir karakter dizisi gibi duruyor değil mi? Ama aslında bu satır bir efsanenin resmi doğum belgesi ve bizim de bu hikayeyi çözmek için kullanacağımız anahtar tam olarak bu. Peki bu efsaneyi nasıl deşifre edeceğiz? Gelin yol haritamıza bakalım. Önce kural kitabındaki o gizemli satırın ne anlama geldiğini çözeceğiz. Sonrasında Audi mühendislerinin başa çıkmak zorunda olduğu güç ve ceza formülünü masaya yatıracağız. Ardından bu inanılmaz hızdaki canavarları yolda tutmak için konulan akıl almaz güvenlik kurallarına dalacağız ve en sonunda bütün bu parçaların bir efsaneyi nasıl ilmek ilmek işlediğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız o meşhur satır. Ama onu anlamak için önce bir yarış otomobilinin resmi olarak nasıl hayata geldiğini, yani homologasyon sürecini anlamamız gerekiyor. Homologasyon, en basit tabiriyle bir aracın yarışlara katılabilmesi için aldığı resmi izin belgesi. Yani FIA'nın o araca evet sen kurallara uygunsun, piste çıkabilirsin demesi. Bu süreçte araca özel bir kimlik verilir ve tüm teknik özellikleri kayda geçirilir. Tıpkı bir nüfus cüzdanı gibi. Şimdi o şifreli satıra geri dönelim ve parçalara ayıralım. Baştaki B harfi aracın yarıştığı efsanevi ve bir o kadar da tehlikeli olan Grup B'yi temsil ediyor. 242, FIA'nın bu modele verdiği özel kimlik numarası. Ve geldik en kritik yere. 2145 × 1.7 eşittir 3646.5 santimetreküp. İşte bu basit matematik işlemi Audi'nin bütün mühendislik felsefesini baştan aşağı şekillendiren o meşhur denklemin ta kendisi. Ve bu denklem bizi doğrudan ikinci bölüme getiriyor. Güç ve ceza formülü. Çünkü o yıllarda FIA'nın en büyük derdi farklı motor teknolojileri arasında adil bir rekabet ortamı yaratmaktı. İşte kural bu kadar net. Peki ne anlama geliyor? FIA diyor ki, eğer motorunda turbo şarj gibi bir aşırı besleme sistemi kullanıyorsan, motor hacmini 1.7 ile çarpacağım ve seni o yeni hacme göre bir üst sınıfta yarıştıracağım. Bu aslında turbo motorların yarattığı devasa güç avantajına karşı getirilmiş bir nevili ceza ya da adil olmak gerekirse bir dengeleme formülüydü. Bu kuralın pratikteki karşılığı ise tam olarak bu. Audi Quattro'nun motoru aslında sadece 2.1 litreydi. Yani oldukça kompakt. Ama o 1.7'lik çarpan yüzünden yarışlarda neredeyse 3.7 litrelik devasa bir atmosferik motorla aynı kategorideymiş gibi muamele görüyordu. Bu ne demek? Çok daha büyük, daha ağır rakiplerle mücadele etmek zorundasın demek. İşte bu durum Audi mühendislerini saf güce değil, verimliliğe ve o gücü yola en akıllı şekilde aktaracak teknolojiye yatırım yapmaya itti. Ve sakın bunun sadece Audi'ye özel bir durum olduğunu düşünmeyin. Bakın, Lancia'dan Ford'a, Porsche'ye kadar dönemin bütün turbo ikonları aynı matematiksel kaderi paylaşıyordu. Hepsi bu 1.7 çarpanıyla boğuşmak zorundaydı. Bu aslında o dönemin mühendislik anlayışını şekillendiren evrensel bir meydan okumaydı. Ama kurallar sadece motor gücüyle ilgilenmiyordu. Çünkü bu canavarlar o kadar hızlanmıştı ki artık güvenlik en büyük öncelik haline gelmişti. Bu da bizi 3. bölümümüze getiriyor. Hıza karşı güvenlik. Yani insan ve makineyi koruma sanatı. Mesela güvenlik kafesleri. Bunlar kesinlikle birer tavsiye değil, milimetrik olarak uyulması gereken zorunluluklardı. Kullanılacak çeliğin cinsi, boruların çapı, hatta et kalınlıkları bile FIA tarafından belirlenmişti. Amaç çok netti. Ne kadar büyük bir kaza olursa olsun, pilot ve co-pilotun bulunduğu kabinin bir yaşam hücresi olarak tek parça kalmasını sağlamak. Bir diğer hayati konu da yakıt deposuydu.
Artık o bildiğimiz metal tankları unutun. Yerine içi özel bir köpükle dolu, delinmeye ve patlamaya karşı dayanıklı, esnek bir yakıt hücresi kullanmak zorundaydı. Özellikle rallideki gibi her an kaza riskinin olduğu bir ortamda bu kural sayısız yangını önlemiş, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarmıştır. Güvenlik aynı zamanda bir geometri meselesiydi. Bakın bu çizim, emniyet kemerlerinin hangi açılarla bağlanması gerektiğini gösteriyor. Omuz kemerlerinin yatay düzlemle yapacağı açının 10 ile 45 derece arasında olması şarttı. Neden mi? Çünkü bu açı yanlış olursa kaza anında kemer omurgaya baskı yapıp çok ciddi yaralanmalara, hatta felce bile yol açabilirdi. İşte bu kadar hassas bir konu. Aynı hassasiyet koltuk montajı için de geçerliydi. O koltuklar öylece 4 vidayla tutturulmuyordu. Her bir bağlantı noktasının her yöne doğru 15.000 Newton'lık, yani yaklaşık 1,5 tonluk bir kuvvete dayanması gerekiyordu. Bu, kaza anında pilotun koltuğuyla birlikte araçtan fırlamasını engelleyen en temel kurallardan biriydi. Evet, şimdi geldik son bölüme. Tüm bu parçaları birleştirelim. Peki, bütün bu katı kurallar, bu cezalar, bu inanılmaz güvenlik önlemleri, bunların hepsi bir araya gelip Audi Quattro efsanesini tam olarak nasıl yarattı? İşte tablonun tamamı bu. 1.7'lik ceza çarpanı Audi mühendislerini ham güç peşinde koşmak yerine daha verimli ve teknolojik bir motor yapmaya zorladı. İşte bu kısıtlanmış gücü de yola en kayıpsız şekilde aktarmanın tek bir yolu vardı: 4 tekerlekten çekiş sistemi. Yani Quattro bir lüks değil, bir zorunluluktu. Ve son olarak o katı güvenlik kuralları aracın şasisini ve gövdesini inanılmaz sağlam yaptı. Kısacası Quattro bir tesadüf eseri değil, zorunlulukların doğurduğu dahiyane bir çözümdü. Yani Quattro'yu bir efsane yapan şey, kuralların etrafından dolaşması veya bir açık bulması değildi. Tam tersine her bir kuralı, her bir kısıtlamayı bir mühendislik problemi olarak görüp bu zorlu denkleme en akıllıca cevabı vermesiydi. Güç ve kontrol arasındaki o mükemmel dengeyi tamamen kuralların çizdiği sınırlar içinde buldu. Audi Quattro'nun hikayesi bize şunu gösteriyor: bazen en büyük icatlar, en büyük kısıtlamaların olduğu yerden çıkar. Bu da akla şu soruyu getiriyor: bir teknolojiye, bir otomobile efsane yapan nedir? Sadece sahip olduğu saf güç mü, yoksa üstesinden gelmek zorunda kaldığı engeller mi? Sanırım bu üzerine biraz düşünmeye değer.